Herkese günaydın. Dolarla başlayalım. Şimdi dolar endeksinde şurada gördüğümüz bir direnç bölgesi vardı. 96.44, 96.33. Ayın 4'ünde burası geçilemeyip satışlar geldi. Ve sonrasında da şöyle gördüğünüz düşen dipler, düşen tepeler oluşmaya başladı. Bugün için 96.33 şu bölge yukarıya geçilmediği takdirde aşağıda yeni bir düşük seviye yapması beklenir. 95.88'in kırılması anlamına geliyor. Bu da altının işine yarayacaktır. Altını güçlendirirken dolar Türk lirasını zayıflatması beklenir. Fakat dolar Türk lirası artık tamamıyla iç siyasete bakarak şekilleniyor. Oldukça gergin aslında siyaset. Yani muhalefetin mitinglerini 15 Temmuz'la karşılaştıran bir süreç içine girmeye başladık. Siyaseti yakından takip etmek gerekiyor artık dolar Türk lirası için. Biz şimdi dönelim bir dolar Türk lirası grafiğimize bakalım. Şimdi dün şurada bir fincan kulp formasyonundan bahsetmiştim. Bazı arkadaşlar böyle fincan kulp olmaz vesaire demişler ama bu formasyonlara yönelik bir bilgi içerikli video oluşturacağım. Daha detaylı orada anlatırım ama şöyle bir şey söyleyeyim. Formasyon demek kahve fincanındaki telveyi ata kuşa benzetmekten farkı yoktur arkadaşlar. Elinize T cetveli alıp da çanağını, çömleğini, yok kulbunu ölçerek böyle formasyon bakmakla uğraşmamanızı tavsiye ederim. 26 senelik traderlık hayatım bana bunu söyledi. Böyle de bir ufak bilgi vermek istedim arada. Şimdi o zaman şu formasyoncu arkadaşları da mutlu edecek şekilde tarif edeyim. Bakın şurada yatayda bir bölge var. Burada çeşitli oluşumlar var diyelim. Bu yatay hareketler kırıldığı yöne doğru yüksekliği kadar giderler. Aslında işin özü bu kadar basittir formasyonlarla ilgili. Burada da grafiğe baktığımızda düşüşlerin yani diplerin zayıf kaldığını, alımın da yükselişlerin, şu tepelerin güçlü kaldığını, sürekli yükselen tepeler, sürekli yükselen dipler şeklinde devam ettiğini görüyoruz. Şurada şöyle bir trend oluşmaya başladı. 3 Ocak saat öğlen 1 civarlarındaki şu dip sonrası şöyle güzel bir trend de oluştu. Bugün içinde bu bölgeyi takip edeceğiz. Burada bir sıkışma var. Yani sırf şuradaki hareket aslında şöyle yapalım. Şu yükseklik kadar bir yükselişi veya düşüşü getirecektir kırılım yönüne göre. Bu da bugün eğer 13.90 geçilecek olursa yukarıda 15.04 kısa vadeli hemen hedefimiz olabilir. Aksi takdirde şu büyük hareketin diyelim hedefi olan 17'ye doğru gitmesini ben bekliyorum. Çünkü dediğim gibi siyasette gerginlikler var. Yani muhalefet partilerinin mitingini 15 Temmuz'la kıyaslamaya kalkarsak işin nerelere varacağını zaten hepimiz tahmin ediyoruzdur. Ama tabii biz teknik analiz yaptığımız için her iki olasılığı da düşünmemiz lazım. Bunun yukarıya kırılması durumunda 15.04 hedefi olacaktır. Aşağıya bir kırılım gelmesi durumunda ise bu hareket kırıldığı yerden diyelim aslında şu yükseklik kadar gidecek. Bu da işte 12.48'lere doğru bir satış getirebilir. Ancak şimdiden alımlar başlıyor gibi, güçleniyor gibi ama yani şu anda da saat 8. Bakacağız, bu seviyeleri takip edeceğiz. Evet, şimdi bir de altına da bakalım. Bu arada altına geçmeden önce Amerikan 10 yıllıklarında sıkıntı çok büyük. Şu uzun süredir takip ettiğim bir trend çizgimiz vardı. Dün itibariyle bu kırıldı. Ons altındaki satışları da zaten şu yükseliş getirmişti. Yani bu 10 yıllıkların gidişatı pek iyi değil. Onu da bir takibe almamız gerekiyor artık. Yani dolar TL'yi tetikleyecek bir başka durumda bu.
Hem iç siyasette gerginlikler var, hem Amerika kaynaklı bir sıkıntılı bir süreç başlıyor diye düşünüyorum. ABD 10 yıllıkları da artık yakından takip etmemiz gerekecek. Evet, şimdi ons altına bir gelelim. Ons altın 3 Ocak tarihinde açılışla şu tepeyi yapmıştı. Tepe seviyesini görmüştü. Buradan satışlarla başladı. Açıkçası bu tepeyi geçememiş olması aşağıda bu dibin geçileceği anlamına geliyor. Şu dibin kırılması da şu yükseklik kadar gene aşağıya doğru satışların derinleşmesi anlamına gelecek. Bu da tabii ki gram altını etkileyecektir. Fakat dolar Türk lirasının güçlü duruşu gram altının da bu düşüşten en azından negatif etkilenmeyeceğini düşünmemize sebep. Bir de gram altın grafiğini açalım. Gram altında da aslında dolar Türk lirası gibi bir hareket görüyoruz. Dolar Türk lirasının 13.90'ı geçmesi gram altının da 820 üstüne atması anlamına gelecek. Ancak tabii ons altının düşüşü gram altını ne kadar törpüleyecek bunu da takip edeceğiz. Dolar Türk lirasındaki 17 lira hareketini takip ediyorduk. Gram altında ise bu seviye şu alanda bakın. Bu da minimum ons altının gram altını biraz törpülediğini düşünürsek 935'lere doğru bir hareket getirebilir. Yakından takip edeceğiz bu seviyeleri. Stop seviyelerimize lütfen sadık kalalım. Gram altında 746 stop seviyemiz. Dolar Türk lirasında da benim artık yeni stop seviyem 13.25. Bu seviyeler kırıldığında en azından riskimizi azaltalım. Pozisyonlarımızın bir kısmını kapatmayı unutmayalım. Evet, tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.